Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek şekil verme derdine girmeden kısa sürede hazırlayabileceğiniz lezzeti ve sunumu şahane çikolatalı cookie tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. Karıştırma kabına 2 adet büyük boy yumurtayı aldım. Elinizde 2 yumurtalar daha küçükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağından biraz eksik toz şeker ekleyerek karışım beyazlayıp krema kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpıyorum. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Karışım beyazlayacak. Gördüğünüz gibi ortalama 3 dakikanın sonunda geldiği hal bu. Bu kıvama geldikten sonra artık çırpma işlemini sonlandırabiliriz ve diğer malzemeleri ekleyebiliriz. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ ekleyelim. Ardından unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben 4 su bardağı unu hazırlamıştım. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekledim. Bu aşamada oğlum bana yardımcı oldu. Bazı malzemeleri o eklemek istedi. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra tüm bu malzemeleri mikserle bir müddet karıştıralım. Ardından elimizde yoğurma işlemine geçeceğiz. Az önce de belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Biraz kıvam aldıktan sonra benim gibi elinizle yoğurabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor hazırlamak çünkü. Çok hafif ele yapışan bir dokuda olacak hamurumuz. Son halini sizlere birazdan göstereceğim. Toplamda 4 su bardağından biraz eksik un kullanarak hamurumu istediğim kıvama getirdim. Hamurumun son hali böyle elimle tepsiye dağıtabileceğim kıvamda olması gerekiyor. Son hali bu şekilde ve son malzememiz damla çikolatayı ekleyeceğim. Şöyle yakından sizlere dokusunu göstereyim. Kurabiye hamuru gibi esasında kıvamı. 1 çay bardağından biraz eksik damla çikolata ekledim. Normal kalıp çikolata varsa, baton çikolata varsa onu dilimleyerek de ekleyebilirsiniz. Ya da damla çikolata varsa elinizde benim gibi ekleyerek şöyle her yerine gelecek şekilde dağılması için yoğurmaya devam edebilirsiniz. Artık hamurumuz hazır. Diğer tarafta fırınımızı da ısıtalım. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz birazdan. Fırınım diğer tarafta ısınıyor. Artık şekil verme kısmına geçebiliriz. Şöyle fırın tepsisinin üzerine yağlı kağıdı yerleştirdim. Pişirme kağıdını yerleştirdim. Ve hamuru tepsinin üzerine alacağım. Yağlı kağıdın üzerine alacağım ve dağıtacağım. Farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Bu hamur kurabiye gibi şekil verilebilecek dokuda. Aynı zamanda tek tek de şekil verebilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamak istedim. Tepsiye aldıktan sonra önce biraz elimle yaydım. Sonra şöyle küçük bir merdane benzeri bir aparat vardı. Onunla eşit kalınlıkta yapmaya çalıştım. Elinizde silindir rulolardan varsa onunla da dağıtabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Şöyle kare bir form vermeye çalıştım. Köşelerini düzelttim açtıktan sonra. Her yerini eşit kalınlıkta hazırlamaya çalıştım. Şekil verme işlemi bitince artık fırına gönderebiliriz. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında, benim fırınımda toplamda 26-27 dakikada pişti. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin. Yani 20-25 dakikadan sonra kontrol edin. Bu kıvama geldikten sonra, biraz kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Sıcağı çıktıktan sonra dilimleme kısmına geçtim. Dilimleme aşamasına geçtim. Şöyle kenarlarının daha muntazam gözükmesi için kenar kısımlarını kestim. Oğlum sabırsızlıkla beklediği için kenardan artan kısımları hemen tüketti. Yani tamamını tüketmese de, çünkü birazdan çikolatalı kısmı daha cazip geldiği için onu beklemesini söyledim. Bir kısmını yedi. Lezzeti böyle sade şekilde de çok güzel oluyor. Kapalı bir kapta muhafaza ettikten sonra uzun süre tazeliğini koruyacak bir tarif aynı zamanda. Ama çok uzun süre kalacağını sanmıyorum. Bizim evimizde bu tarz tarifler çok kısa sürede tükeniyor. Şöyle kare formda dilimledim. Farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz elbette. En basit kare şeklini alabileceği için
Öyle dilimlemeyi tercih ettim. Soğuduktan sonra bu işlemi yapın. Sıcakken yaparsanız eğer biraz dağılmalar olabilir. Kekteki gibi. Keki nasıl biraz ılık hale geldikten, soğuduktan sonra dilimliyoruz. Bunda da aynı mantık. Böylelikle dağılmadan dilimlemiş oluyoruz. Bu tarifi ortalama 2-3 yıl kadar önce bir defa denemiştim ve çok beğenmiştik. Farklı bir versiyonu denemiştim. Ve biz çok beğendik. Böyle lezzeti aslında eski anne kurabiyelerini anımsatıyor bana. Böyle sunumu şekli biraz daha modernize olmuş hali, belki üzerine çikolata falan ekliyoruz ama böyle sade hali anne kurabiyesine benziyor bence. Dediğim gibi biz lezzetini çok beğeniyoruz. Denediğiniz takdirde sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle yakından da sizlere iç dokusunu göstereyim. Diğer tarafta 120 gram kadar çikolatayı benmari usulü erittim. Benmari usulü kaynar suyun üzerine, ben çaydanlığımın içerisinde vardı. Onun üzerine bir kaseye çikolatayı aldım ve karıştırarak erimesini sağladım. Burada önemli olan nokta kaseyle suyun birbirine temas etmemesi. Benmari usulü çikolatayı eritirken en önemli püf nokta bu. Onun dışında zaten çok kolay bir şekilde eriyor çikolata. Ardından böyle bir sıkma torbasını aldım. Elinizde yoksa bu sıkma ya da krema torbasından buzdolabı poşetine koyarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle bir kat dağıttıktan sonra daha çikolata kaldığı için bir kat daha üzerine gittim. Yoğun çikolatalı olmasını istedim. Çok daha cezbedici oldu böylelikle. Bu şekilde sıkma torbasıyla dağıtmak yerine üzerine böyle çatalla ya da kaşıkla çikolatayı dağıtabilirsiniz de, bulayabilirsiniz de. Sonrasında buzdolabında çikolatanın donmasını bekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dağıttıktan sonra buzdolabına kaldırdım ve üzerindeki çikolatalar donuncaya kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi sizlere servis ettikten sonraki halini, iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten görüntüsü çok iştah açıcı görünüyor. Şöyle bir ısırık alacağım. İç kısmını da sizlere göstereceğim. Gerçekten çok lezzetli bir atıştırmalık. Çayın kahvenin yanına oldukça yakışıyor. Az önce de belirttiğim gibi denediğiniz takdirde beğeneceğinizi düşünüyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.